Şimdi bugünden ya dünden başlayıp tekrar çocukluğuma dönmek istiyorum. Ali amcam bu deponun yerini 18 günde gazlı bitti. Bunun içinin toprağını çıkardı. Bu bak tabanı aşağıda kalmasının sebebi toprağlar sonra buradan dolduğundan. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 24 Ocak 2019 günlerden Perşembe. 80 küsur yaşına varmışsın oğlum. Şubat'ın 14'ü geçtiğinde 86'ya da geçeceğim. 87'ye gireceğim. Tamam. Artık yaşlılar grubuna gittik sayılır. Şimdi geriye dönüyorum. Doğum tarihime Şubat'ın 14'ü 1933 dünyaya gelmişim. Babam evde yok doğum tarihimde. Adını ne koyalım diyorlar. Adını o ebelik yapan, doğuma yardım eden kadın diyor ki dedesinin adı babasının yani benim dedemin adı da Mustafa. Adını öyle koyalım diyor. İsmim Mustafa'ları koymuştu. Dedemin adından dolayı adım böyle koyuyorlar. Anam ben 5 yaşında 1938'de anam da vefat ediyor. Ben abimle evde yalnız kalmış oluyorum. Ama halam rahmetli, halam geldi evimize ineklerimizi, geçilerimizi sağmasında vesairesinden bakıma devam etti. Sonra bilahare babam Gözüpköy köyünden Karayimam'ın kızı ile babamı everdiler. Babam üvey anam Gözübeyük'ten gelmedi. Takanlar'dan öbür mahalleden geldi. Babam 12 sene askerde kalmış. Esir düşmüş. Anam kendi köylerine kalkmış gitmiş. Babam 12 sene sonra gelince tekrar anam gelmiş. 12 senede haber geldi mi ki hiç? Nereden haber gelecek? Yok hiç. Öldü zaten. Öldü de değil, kaldı da değil. Haber yok. Ha. Anam köyüne kendi Takanlar'dan anam. Takanlar'a kalkmış gitmiş anam. Yani ki babasının evine, anasının evine. Yetmiş, evet yetmiş. Ama erkek olsa belki anam bir daha evlenirdi. O zaman erkek yok memlekette. Erkek yok yani o çağdaki insanlar hep askere almışlar. Oğlum babam önce Balkanlarda Balkan Harbi'ne girmiş babam. Balkan Harbi'nden almışlar babamı şeye götürmüşler. Arabistan'a herhalde Arabistan'a götürmüşler. Hicaz'a babam orada İngilizlere esir düşmüş. Esir düşünce o babamı şeye götürmüşler, Mısır'a götürmüşler. Mısır'da bir töl örgü diyor, yani bina da değil, töl örgünün içinde kalmış. Sonra harpten sonra esir mübadelesinde onları bir gemiye bindirmişler. Yeniden hayat başlamıştı. Ondan sonra ben olmuşum. 1943'te köyde okula devam etmeye başladık. İlkokul 3'e kadar okudurdu eğitmenler. İlkokul 3'te 1945'te ben mezun oldum. Sınıfı bitirdikten sonra hiçbir ortaokula gidemezsin. Hiçbir okula gidemezsin. Yalnız okur yazar olursun. Sadece okumayı öğrenmiş. Okumayı öğrenmiş oldum. Biraz az çok hesap öğrenmiş olursun. 3-4 işlemi öğrendik. Ondan sonra babam beni Kızılağaç'a verdi. Güzelbağ'da tahsile başladım. Sonra Kasım ayında bir pazar gün Hüseyin Şahin beni balığa götürdü. Çok balık çıktı bana. Bir götürebileceğim kadar balık katıverdi. Bir torbaya yükletti. Sen buradan götür köye dedi. Oradan Bahir'e geldim. Bahir'e geldikten sonra bir haber geldi. Aksu Köy Enstitüsü'nde öğretmen çıkaran yerde bakmışlar her yerden öğretmen çıkıyor. Talebe var. Gündoğmuş'tan hiç yok. Neden? Gündoğmuş'tan 5. sınıfta çıkan talebe yok. Ne yapalım öyleyse biz demişler Gündoğmuş'tan alalım. Biz kendimiz 5. sınıfta mezun. Biz ilkokulu alalım, ilkokulu bitirelim demişler. Gündoğmuş'tan onun üzerine Kasım'ın kaç olduğunu bilmiyorum. Kasım ayında bir haber geldi. Gündoğmuş'tan talep alacaklarmış. Gündoğmuş'ta 2 tane lokum aldım. İlk defa lokum orada yedim. Ramazan Çavuş'un Abdullah, Ormancı Ahmet sonra onu aldılar. Hasan Kaplan, Cemil'in abisi Kerim Barcın,
İşte Hüseyin Sönmez, Mustafa var. Biz 5 kişiydik beraber. Babalarımız katırları hazırladı. Güzelbağ'dan, Kızılağaç'tan, Karamanlar'dan, Saburlar'dan 2 gündüz bir gecede Manavgat'a yürüyerek vardık. Akşam Alanya'dan bir otobüs bir hasta varmış, şeye götürecek biz. Sonaköy'e gideceğiz diye beklerken akşamdan bir araba geldi. İlk defa arabayı orada gördüm. Babam bana 2,5 lira harçlık verdi. Bir tek arkadaşların harçlığı ne kadar bilmiyorum. Babam öyle yanımda sanırım arabayı görmüş, ben arabaya binmişim. Araba gidiyormuş bildiğim yok. Babam değil kalmış orada. Allah ısmarladık. Onlar gibi ben harçlık diyemedim. Aksu'ya vardık. Orada Karanlık Sokak'ta indirdiler bizi neyse. Sofu Kerim'i başımızda. Okula vardık. Okula varınca bulduk ilk. Feyzi dayın annenin halasının oğlu. O 5. son sınıfta ilk sınıfta tecrübeli talebelerden. O bizi o gece koğuşlara götürdü, yatırdı. Fakat sonraki gün onu biz kaybettik. Oranın okulun yabancısıyız. Akşam oldu, yatacağımız yeri bilemedik. Nerede yatalım? Köylerde, inlerde yattığımız için in gibi 2 tarafı kapalı. Araba lastikleri koydukları bir garajlık bir yer var. Orada yatalım dedik. Toprağın üstünde yattık. Köpekler geldi, sayısını bilmiyorum. Köpeklere sarıldık yattık. Köpekler bizi öyle ısıttı, hiç üşümedik gece. Altımızda döşek yok, toprak, çal yok, bir şey yok. Sabah oldu. Sonraki gün bize birer çarşaf verdiler. Döşek çarşafı verdiler. Okulun ziraat bahçesi var, ziraat bahçesinde kuru ot çok orada. Gittik kuru otları doldurdu ona. O döşek oldu. Geldik ottan döşek. Karyola iyi de gösterdiler. Ranza, ağaçlar ranzalara. Fakat üstünde yedek bir çamaşırımız yok. Biz varlık beraber her şeyi yeniden bize verecekler zannettik. Okulda o zaman demek garip sayılır. Biz bir ceketimiz hiç kimsenin zaten köylüde büyüklerin ceketi yok. Bizim de ceketimiz. Donumuz, gömleğimiz hepsi Allah bir bit oldu ki bitten artık duramaz. O kadar çok bit oldu. Hepimize birer battaniye verdiler. Bir yatakhane, bir koğuşa soktular. Soyunun burada dediler. Şeyin üstüne kendinizi örtün. O battaniyelerle üstümüzü örttük. Çamaşırlarımızı verdik. Etüye verdiler şeyleri. Yani sıcak buhar geçirdiler. Sıcak buhardan o bitler öldü. Bazı da mükalletçiler var. Çırılçıplak. Salonda dolaşıverir, geçiverir. Millet bir gülüşür. Gelir gene şeyin altına girer. Hülasa sonradan bize birer kilot verdiler. Şöyle dizimizin altına dizimize kadar iner. O kilotları giydik. Okulun önünde, onlarda, idarenin önünde koşarız sevincimizle. Yani oraya gideriz hep sevincimizle. Sonra kaputtan bir de yelek verdiler. Sonradan gömlek de verdiler. Yelek de verdiler. O senesini bilemiyorum, bir sene mi devam etti, o sene mi oldu. Pamuktan döşekler de alındı. Pamuktan döşek olmaya başladı. Bilhassa o sene ondan sonra okuduğumuz 5 senedir enstitü. Fakat sonra enstitüleri kapattılar. Öğretmen okulu yaptı. Öğretmen okulları 6 seneydi. Biz 6 sene olacak diye bir sene mezun vermedi okul. Biz 8 sene orada okudum. Bir sene fazla okudum. Bir sene fazla okudum. Peki mi baba? 6 sene okul olmuş oldu. 2 sene de ilkokulu 4'ü 5'i okudum. 8 sene okudum. 8 senede hiç karne tatilinde gelmedi. Şubat tatilinde gelmedi. Şubat gelmedim hiç eve. Ondan sonra yaz tatilinde de sonradan 3 senemi hiç yaz tatilinde de babam öldükten sonra köye de gelmedi oldum. 4'ten 5'e geçtik. Babalarımıza telgraf çektiler. Sizin çocuklarınız, biz çocuğuz daha ufağız. Sizin çocuklarınızı biz Manavgat'ın Hacıobası köyüne koyacağız falan saatte gelin çocuklarınızı teslim alın dediler.
O gün bizim başımızda, öğretmenimiz de başımızda olmak üzere Hacıbası'na geldik. Bizi oraya indirdik. Bir bak bütün Sengir'den, Karadeniz'den, Kozağacı'ndan, Ortaköy'den, Çündüre'den bütün köylerdeki talebelerin hepsi ya bu amcası yahut kardeşi gelmiş, katırlarıyla, eşeğiyle çocuklar almaya gelmiş. Bizim ülkeden gelen kimse yok. Bayırdan kimse gelmemiş. Hiç kimse. Haber mi gitmemiş? Yoksa gelmemişler. Gelmemişler demek. Kendileri kalksın. İhtiyaç sırmadı. Babamın bana verdiği harçlık yıllık 2,5 lira. 250 kuruş oğlum. Yok. Çoklardan gördüm kurabiye alırlar, lokum alırlar, püskü alırlar. Benim canım, benim de yemek ister okulun kooperatifi var. Kooperatifte onlar satılır. Benim alacak param yok. Yani bu mahrumiyet içinde ondan sonra babam da öldü. Babam ölünce bana gönderecek adam da kalmadı. Ne yapayım ben? Manavgat'a geldim. Asım Okur diye bir Demokrat Parti'den bir milletvekili vardı. Onu buldum. Ben dedim babam da yok. Harçlık gönderici kimliğim de yok. Ben iş arıyorum, bir iş buluver ben dedim. Ziraat'tan bana bir iş buluverdiler. Yövmeye 2,5 liraya. Oradan o benim işimi iyi beğendi. Ziraat mühendisi geceleri geldi, pamuklara ilaç attığı öyle bir motor var. O motorun birini teslim ettiler bana. O ilaç atacağız derken pamuk ağalarıyla da tanıştım. Orada çok ahbap edildim, dost edildim. Hem harçlığımı kazandım hem de fakat o iş benim iş başlayacak. Ay başında başlayacak. Ay başında bir hafta var. Bir haftada yatacak otel yok, param yok. Lokantaya gitsem lokantada yiyecek param yok. Şimdi param yok. Ne yapayım? Yakında bir köy görünür. Bizim köy onun odası var dediğimiz köylerde köy odası var. Gelen misafire o odada yemek verirler. O köye doğru yürüdüm. O köye ikindi akşam olmadan vardım o köy. Şimdi biliyorum Sorgun köy. Sorgun belediyeli oldu ne ya. O şimdi içinden geçirir vasıta geçirir. O vardım bir köy meydanı. Herkes kalabalık. Selam verdim. Burada köy odası var mı dedim. Var dediler. Nerede? Şurada. Ama anahtarı o muhtarda. Muhtar nerede? Muhtar yok dediler. Muhtar yani bir yere gezmeye gitmiş muhtar. Onlarla beraber ben de oturdum epey. Akşam yaklaşınca herkes evine kalktı gitti. Ben orada kaldım. Bir delikanlı kaldı. O hadi dedi beni götürdü evlerine. Evlerine götürdü. Sen ne yapan dediler. Ben ne iş yapan dediler. Talebe olduğumu söylemedim. Ne olur ki ben. Ben her işi yaparım dedim. Yani makta çalışır ne olursa çalışacağım. Bana yemekten sonra kahve getirdiler. Ondan sonra ıbrık getirdiler. Biri elime su döktü. O eliyle var hani onun böyle hanedan bir evmiş. O yolun kenarında beklerken bir cip geldi. Ben nereye gideyim? Ben Karanlık Sokağa gideceğim. Onunla bindik. Seriye geldiğinde dediler ki lastik patladı. Bu götürülecek birimiz inmesi lazım. Dediler. Arabada. Bir baktım benden başka inecek yok. Ben indim. Ondan sonra yürüdüm. Arkadan bir traktör geldi. Traktöre bindim. Kayaburnu diye oraya yerler. O traktör dedi ben burada kalacağım dedi. Şimdi yol aşağıdan gidiyor. Kadiriye tarafından. O zaman yukarıdan dolaşırdım. Onda indim. Yürü babam yürüyerek de Aksu'ya vardım. Biraz yürüdükten sonra karnım da acıktı. Karnım yiyeceği ekmek yok, bir şey yok. Arabanın birinden bir karpuz düşmüş yola parçalanmış. O parça karpuzu aldım. Kenarda bir meşe ağacı var. Meşenin gölgesine gittim. Parçaladım onu kemirerek. O karpuzu yedi. Ondan sonra tekrar yola çıktım. Yola çıktım bir kamyon geldi. Kamyona dur dedim durdu. Yukarı kasaya bindiğim içinde benim gibi içinde dolu adam. Daha yani 100 metre gitmedi. Muavin geldi para ver dedi. Bir cebimdeki o paraya baktık. 18,5 kuruş para çıktı. 18,5 kuruş. Çıkardı 18,5 kuruşu verdi. Bu para yetmez dedi. Yok param dedi. Yok da neden bindin öyleyse dedi.
Sen bana paran var mı diye sormu dedi. İndir ben bineceğim. Yürüyerek gideceğim. İndir dedim. O şoför, arkada olduğumuzdan şoförün bundan haberi yok. Bu Aksu Köprüsü var hani ya. Aksu Köprüsü'nü geçerken beraber sola sağ tarafta köy var. O solakta orada adamlar var. Onlar da şeye binmişler. Kamyonda onlar inince onlarla beni indirdiler. Oradan berisi zaten 5 kilometre şey yok. Yani 1 saatlik bir yol. 1 saatlik yürüyerek geldim. Artık oradan tecrübeli talebesi olduk. Yeme nasıl yatılacak, nasıl inecek. Orada sabah bir duydum, yağdı, akşamdan sonra duydum. Kundu diye bir yerde oraya deniz kıyısına yakın yerde. Şimdi onlar otel herhalde Morsuz'daki. Kundu'da Ermeniler pamuk çıması yapıyorlarmış. Ben de gidelim pamuk çıması denedim. Sabah olunca doğru gittik. Kundu'ya vardık. Kundu ama o Ermeniler de içine ben de girdim. Bana yardım ettiler. Ya nasıl yardım ettiler? Pamuklar öyle sırayla, herkes birer sırada duruyor. O sırayı kazıyor öteye doğru, herkes sıra. Benimki bu yandaki adam birer az benimkinden alıyor, benim yer daralıyor. Yani bana çok yardımcı oluyor. Bir hafta orada çalıştım. Harçlığımı aldım bir haftalık. Oğlum bak geriye dönelim, geride kaldıklarımız diye nedense heyecandan mı konuşacaklarımı konuşamadım. Diyeceklerimi diyemedim. Şimdi diyeceğim şey önemli şeylerden birisi. Birisi babam bana ilk bizim köyde ayakkabının adı Yemeni'dir. Alanya'da yerli elde dikme ayakkabılardan bir tanesini almış babam bana. Hocaya giderin onu sevincimden sabahleyin onu giydim. Hocaya giderin daha okula gitmeyi. İlkokula caminin önden vardığımda caminin ön tarafında biraz çamurlu yalıya normal değil. Ayakkabım çamur olacak. Ayakkabımı çıkardım. O çamurları geçtikten sonra yeniden giydim. Ayağımdan kıymetli ayakkabı. Kirlenmesin diye. Bir de unuttuğum şeylerden birisi o Manavgat'ta dururken akşam yatacak otel param yok. Gündüz öyle bir gezdim. Koridorun boyunda bir inşaat var. Kapa inşaatı bitmiş. Tuğlalar yapılmış. Yani kapalı yer. Akşam gelen burada yatayım dedim. Akşamdan sonra hava karardıktan sonra yürüyerek oraya vardım. Önünde sıva yapmak için kireç söndürmüşlermiş. Bildiğim yok, kireç kuyusuna bir düştüm. Burada her yerim bembeyaz kireç oldu. Pantolonuma çıktım, o şeyden çıktım. O altında ırmak var, ırmağa indim. Irmakta pantolonu yıkadım, o kireci yıkadım. Ondan sıktım. Giydim oğlum bir serini kesiyor donacağım. Orada donacağım, ne yapayım? O hastanenin olduğu yerden ileride eskiden oradan görmüştüm bir büyük sandık görmüştüm bir. Oraya giden o sandığın altına yatağın dedim. Gittik. O sandığı buldum, sandık çevirdim. Sandığın altına girdim. Sandığın kapağı çıkınca büyük bir getirmişler. Buğdayı eleyen bir makine getirmişler de onun o. Koruyucusunu üstünü açmışlar. Çıkarmışlar, sandığı kenara koymuşlar. O sandığın altında orada yatmış oldum. Yani o okulu bitirdik ama ne şartlarla bitirdik. Okulu bitirdikten sonra o Manavgat'ın Aksaz köyü diye bir köye beni öğretmen olarak verdiler. Aksaz köyünün ilkokulda bu babamın ilk öğretmenlik hatırası olan yer.
babamdan kalma bir küçük ufak minderden büyük bir döşek, bir yorgan, bir yastık, bir çula sarmış getiriverdi bana. Onu ağalardan birinin traktörünü de aldım. Traktörle gittim orada lojmanı var okulun bitişiğinde yatağa Aksız'a yerleştik. Maaşım 145 liraydı. Bir müfettiş dedi ki sen bekarsın. Ne yiyeceksin o şeye de yakın. Gider yemek yer gelirsin. Dedi sana bisiklet alalım dedi. Bana o ilk maaşımla 145 liraya bir bisiklet alıverdi. Humber. 3 sene o bisiklete bindim. 3 sene bindikten sonra sattım o bisikleti. 300 liraya sattım. O kadar değil. Şartlar değişti. Yazın o zamanlarda Side'ye turistler geliyor. Turist gelmiş dediler. Ben de yeni motosiklete binmesini öğreneyim. Çit motorlu, BMW mi derler motorlar, motosikletler var. Tanıdığım. Böyle paralel. Evet, iki yanında motorlar, çit motorlu. O motordan birisine binip turist geldi, turistleri bakmaya gideceğiz Side'ye. Bir kasap var, beraber gidelim dedi. O arkama bindi. 4. vites son gaz, bir köprüden bir yürüdük. O önündeki virajı dönemedim. Havada uçtum. Uçtum ve uçurken aklıma gelen arkamda adam öldüyse ne oldu? Arkamda Hakkı de Hakkı. Hakkı dedim, Hakkı ben sağlamım dedi. Ben de sağlam dedim. O motor da sağlam öyleyse dedim. Bir oradan su kanalı geçecek, içinde su yok. Tam kanalın içine düşmüşün. Böyle o yana da düşecek yok. Bu tarafa da debriyaj vidası kırılmış. Bir debriyaj oradan bir demir soktuk. Bindik tekrar geri geldik. Ama bir müddet motora bindiğimde viraj dönemez oldum. Korkum nasıl olsa viraja vardığımda dönmüyor. Düz geçiyor. Buraya tayinim çıktı. Bayre kendi köyüme geleceğim. Eşyama yükleyeceğim. Yol param yok. Bir ayakkabı 50 lira. Gömlek 50 lira. Aldım 145 lira. Böyle dost, ahbap kim bulursam onu yer lokantaya götürürdüm. Çayını kahve onu yedir içirdim. Böyle harcadım yani. Başka yerde biz fuzuli bir yemeğe gitti paranız. Yemeğiyle gitti. Kıyafetime gitti. Kıyafetim en güzel. Hem yazlık aile diktirdim, kışlık aile diktirdim. Fotoğrafçılığı nerede yaptın? Fotoğrafçılıkta okulda yaptım. Ucuz bir şey. Üçümüz ortak, Hüseyin Dayın, Kerim Hacım üçümüz ortak aldık makine. 3 kişi ortak makine. 3 ortak makine aldık. Sonra fotoğraf makinesi ben o senin bozduğun makineye çevirdim. Para kazanmaya başladık. Onu Cemil'in abisi aldı. Ona devrettik. Kutu makine onun oldu. Öteki nereden aldın sen? Akfa'yı nereden aldın? Akfa gene bir talebeden aldım ben. İkinci el. Talebenin birinden aldım. O da yani o fiyatlara vermezdi. İçinde delik oldu, ışık kaçırmaya başladı. Işık kaçırdı. O kenarda körü yapışma ondan sattı zaten. Satmaz o fiyatlara bana. Öyle sattı. Ama makine iyi makineydi. Çok güzel makine. İyi makineydi. Filmleri kendim yıkardım. Süleyman Erol diye bir beden öğretmendik. O 19 Mayıs hareketlerine diğer şeylerde ona giremezsen zayıf verecek. Sen sınıf geçemeyeceksin. Ama hareketleri başardın mıydı istersen hiçbir şey bilme. Geçersin. Müzikte nasıl olurdu? Efendim? Müzikte ben mandolin işime yaradı. Cumartesi, pazar günü hep onu çalışırdım. Ben az şarkı söyleme sırası geldiğinde arkadaşlarım çoğu sıraların altına kafalarını sokarlardı. Ne edersin neydi? En iyisi matematik. Matematik. Hesap Türkçe değil. O münazaralar falan oldu. Hep beni seçerlerdi nedense. Ramazan Kara talebem oğlum. O matematiği birinci, her bakımda birinciydi. Ali Zamcan'ın sözü, kara çadır ismi tutar, iyi tüfek fas mı tutar, ağlarsa anam ağlar, el kızı yas mı tutar? 4 sene okudun. 4 sene okudum.
Nasıl geçti yolculuk? Çok iyi geçti. Sıkıntı yok değil mi?